Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben doçent doktor Birgül Tuhanioğlu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. 2005'ten beri yaklaşık olarak bu konuda hizmet vermekteyim. Şimdi de kendime ait bir kliniğim var Adana'da ve orada görev yapıyorum. Ben en çok ilgilendiğim alan burun estetiği, rinoplasti. Bundan bahsetmek isterim. Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı burnun yeniden şekillendirilmesi ameliyatıdır aslında. Hem fonksiyonel hem de estetik açıdan burnu daha iyi hale getirmektir. Rinoplasti açık ya da kapalı insizyonlarla yapılabilen bir ameliyat. Bunun tek farkı burun ucundaki bir kesi. Kapalı rinoplastide tüm insizyonları içeriden yaparken açıkta daha geniş görüş elde edebiliyoruz. Aslında vakaya göre karar vermek gerekiyor. Bazı vakalar her iki yöntemle de yapılabilirken bazı daha zor vakalar, daha komplike revizyon vakaları özellikle görüş açısından açık tercih edilmeli diye düşünüyorum en azından kendi açımdan. Rinoplastide amaç hangi yöntemle yaparsak daha başarılı olur, sonucu nasıl daha güzel olur bunun cevabını vermek doğru olacaktır. O yüzden de bence açık mı yapalım, kapalı mı yapalım bunu vakaya göre seçmek ve bunu hastaya bu şekilde izah etmek gerekir. Rinoplasti hastaları genellikle endişeli, hani asıl açıkçası burnum nasıl olacak endişesi yaşayan hastalar oluyor. Bu süreçte onlara doğru anlamlandırma, doğru gerçekçi bilgiler vermek gerçekten önemli. Öncelikle burnun içine bakmak lazım. Burunda nefes sorunu yaratacak bir şey var mı? Bir deformite, bir durum var mı? Bunu endoskopik muayeneyle iyi analiz etmek gerekiyor. Görsel açıdan da simülasyon yapıyoruz. Hastanın isteklerini iyi dinleyip, hastanın istekleri ve bizim önerilerimiz doğrultusunda simülasyon yapıyoruz. Dijital ortamda bunu hazırlayıp hastayla paylaşıyoruz. Sonuçta görsel bir ameliyat olan rinoplastikte hasta ve hekimin aynı dili konuşabilmesi sonuç açısından oldukça önemli. Kesinlikle fonksiyonel açıdan oldukça önemli. Hatta sadece estetik açıdan gelen hastalara bile hani bizim doğruyu göstermemiz, yani nefesinin de bozulmayacağı şekilde bir ameliyat yapmamız bir kulak burun boğaz hekimi olaraktan daha doğru olacaktır. Bir de genellikle bu burun estetiği isteyen hastalarda az ya da çok burun sorunları oluyor. Nefesle ilgili sorunlar oluyor. Öncelikle ben nefesi sağladıktan sonra, nefes almasını sağladıktan sonra görsel açıdan da daha iyi nasıl, ne hale getirebiliriz, nasıl daha iyi hale getirebiliriz buna bakıyorum. Rinoplasti ameliyatı ortalama 3 saat kadar süren bir ameliyat. Genel anestezi altında yapılıyor. Hastamızı bir gün hastanede yatırıyoruz. Ertesi gün bir sorun olmazsa taburcu ediyoruz. Birinci haftada görüyoruz. İçerisindeki splinti dışına yerleştirdiğimiz ateli birinci haftada alıyoruz. Sonra bir hafta daha bandajlama yapıyoruz burun şekli açısından. Birinci ayda kontrolde hastayı görmek istiyorum tekrar. Ortalama ödemler 2 hafta içerisinde oldukça azalıyor ama burnun tam oturması, son şeklini alması 6 ila 1 yıl arasında sürebiliyor. Özellikle de kalın derili hastalarda bu süreç biraz daha uzayabilmekte. Hasta burun estetiği ameliyatı olacaksa öncelikle ne istediğine iyi karar vermesi gerekiyor. Hani ben nasıl bir burun istiyorum? İkincisi, burundan nefes sorunu var mı? Nefes alıp vermede bir sorun yaşıyor mu sağlıksal açıdan? Bunu iyi analiz etmesi gerekiyor. Ondan sonra da hani bu konuda net olursa doktorunu kendi frekansına uyan, kendi istediği tarzda ameliyatını yapan doktorunu bularak ameliyatını olabilir. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.